gülen, ağlayan, neşeyle selam veren emotlar yapıyoruz bugün. Bir yandan da en önemli ilham kaynaklarımızdan biri olan insanın neden daha az üretmeye hevesli olmasının sebeplerinden birine değinmek istiyorum biraz. Bu arada ben Yıldız. Bu kanalda sadece sanat hakkında konuşmuyoruz. Aynı zamanda yapıyoruz. Hoş geldin. Çizen, boyayan, tasarlayan, yaratıcı iş kollarından herhangi birinde hayatını sürdüren insanların birçoğunda bir düşünce vardır. Bittiğinde mükemmel olmalı. Çok iyi olmalı. Yani bu düşünce tabii ki işlerini sadece maddi kazanç için yapan insanlar için çok da geçerli olmayabilir. Ama ortaya gerçekten iyi bir şey çıkartmak isteyen, işini gönülden yapan insanlar için bu düşünce mutlaka biraz da olsa olabilir. Bazen o kadar sonuç odaklı çalışırız ki ufak bir yorum bile tenkit gibi duyulabilir. Ama aslında farkında olmadan mükemmeli hedeflemişizdir ve bu da pek ulaşılabilir, pek gerçekçi bir hedef sayılamaz. Dolayısıyla zaman içerisinde boşa kürek çekiyormuşuz hissiyatına kapılabiliriz. Ben de şu an mesela böyle bir video çekiyorum ve bunun mükemmel olmayacağını biliyorum. Ve zaten amacım da mükemmel bir video ortaya çıkarmak değil. Amacım hayatına gerçek bir renk katabilmek ve bu da zaten mükemmele yakın bir şey. Mükemmelliyetçilik hepimizin hayatında belki de farklı alanlarda bir miktar olsa kendini gösterebilir. Ben de iş konusunda zamanında bunu oldukça yaşadığımı fark edenlerden biriydim. Özellikle eğer hızlıca iş öğretmeniz gereken durumlar oluyorsa bu gerçekten dikkat edilmedikçe önemli bir bariyer haline gelebilir. Bu yüzden ben de düşünce şeklimi ve işe yaklaşım şeklimi değiştirmem gerektiğini nihayet anlamıştım. Çünkü ortaya çok daha fazla şey çıkarmam gerekiyordu. Bu değişim gerekli ama değerini kaybettirmeden bunu yapmak önemli. Bu yüzden kendime sürekli şunu hatırlatıyordum. Bittiğine şahit olmak, uzun süre takılı kalmaktan çok daha iyidir. Çünkü emin olun eklediğinizde çok daha iyi olacağını hissedeceğiniz şeyler hep çıkar ama tam da başlangıçta. Bir çizim de olabilir bu, bir ufak bir oyun projesi de olabilir. Bunu bu kadar hafife almadan, en başından şöyle genel bir çerçeveyle tam olarak hangi noktada biteceğini çizebilirsek, planlayabilirsek çok daha emin adımlarla ilerleriz. Daha az revize etmek zorunda kalırız bir şeyleri ve o planlanan tarihe çok daha kolay yetiştirebiliriz. Öyle bir tarih olmasa bile ortaya çıkacak olan şey kafanızdakiyle çok daha uyumlu hale gelir. Yazılım alanından, art ekibinden arkadaşlarım izliyorsa şu anda onların hepsi eminim yakından şahit olmuşlardır ki bu genel planlamanın net bir şekilde çizilmemesinden kaynaklı veya sürekli değiştirilmesinden ya da ekibe yeni insanların gelmesinden kaynaklı sürekli değiştirilmesinden yıllarca uğraşılmış oyun projeleri böyle uzay boşluğuna gönderilmiştir. Tabii başka bir sürü sebepleri de var bunların. O da artık başka bir videonun konusu olsun. Eğer çizimde yeniysek veya herhangi başka bir şeyde ilk adımımızı atacaksak ben bunu tek seferde, ilk denememde çok iyi bir şekilde başarabilirim beklentisine girmek enerjimizi hızla tüketmesine sebep olabilir. Bununla birlikte de farklı ilgi alanlarımızla ilgili konular sadece bir heves adı altında kalmasına sebep olabilir. Mesela bir hayal kuralım. Devasa bir binaya, devasa bir duvara yüzlerce figürün olduğu bir resim çizeceğimizi düşünelim. Böyle bir hayali gerçekleştirmemek için birçok şey uydurabilir zihnimiz. Ama bunun yerine bunu öğrenebilmek, buna doğru adımlar atabilmek için bir eskiz defteriyle başlamak, sadece bir eskiz defterini anatomi çalışmalarımızla doldurmak harika bir başlangıç olacaktır. Şimdi bu mantıkla yola çıkarsak ilk hareketimiz düşünce şekillerimizi tanımlamak olabilir. Hani şöyle bir şey var ya, sonuç odaklı mısınız? Sonuç odaklı olmaktan daha önemli olan şey süreci doğru yönetebilmektir. O sonuca ulaşabilmek için gerekli sorumlulukları aldık mı? Yolculukta karşımıza çıkabilecek aksilikleri tahmin ettik mi? Bunları göze alabildik mi? Alabiliyor muyuz? Veya her şeyi zaten tabii ki tahmin edemeyiz ama bunun için elimizden geleni yaptık mı? Yaptığımız şey bizi heyecanlandırıyor mu? Ve gerekli çabayı göstermeye gerçekten gönülden
Gönüllü müyüz? Bunun için ne kadar çaba sarf ediyoruz? Bu yüzden sonuçtan ziyade sürece odaklı olmak, süreci gerektiği gibi yönetebilecek durumda olmak çok daha önemli. Zaten bunları yaptıysak, yola bu düşünceyle çıkmışsak, sonuç ne olursa olsun başarmışız demektir. Ama ille de o mükemmel sonuç için hırsla yola çıktıysak, emin olun çok daha zorlu bir deneyim bizi bekliyor demektir. Zaten böyle bir düşünceyle o sonuç için o kadar zorlarız ki kendimizi, her yol mübahtır. Oraya varmak için her yol mübahtır noktasına gelebiliriz. Bu da zaten çok tehlikeli. Hiç oralara girmiyoruz. Hedefe giden yol sürecin ta kendisi ve sürece sarılmak oldukça da tatmin edici. Çünkü nasıl ilerleme kaydettiğini net bir şekilde görebiliyorsun. Mesela şu anda bu emotları çizmek de benim için çok heyecan verici. Çünkü daha önce hiç emot çizmeye kalkmadım. Bu benim için ilk oluyor. Çizmeyi seviyorum çünkü tutkulu olduğum şey bu. Bana heyecan veren, beni mutlu eden şey bu. O yüzden çiziyorum. Küçüklüğümden beri video da çekiyorum. Ve şimdi sizinle bunları paylaşıyorum. Hatta birkaç kere Yıldız, senin sayende resim yapmaya tekrar başladım. Ve çok da iyi oldu, çok da iyi geldi diyenleriniz oldu. İşte böyle anlarda kalpler. Şimdi ayrıca çizimlerinizi, hayallerinizi benimle paylaşmanızı da seviyorum. Genelde Instagram'dan gönderiyorsunuz. Ben de bu yüzden düşündüm. Bir Discord sunucusu açmaya karar verdim. Hatta daha önceki videolardan denk geldiyseniz haberiniz vardır. Buradan da oradaki arkadaşlara selam olsun. Eğer bu videoları izleyip ben de şöyle bir çizim yapmak istiyorum ya da buna benzer bir şey yapmak istiyorum, sana göndermek istiyorum diyorsanız Instagram'dan değil, oradan gönderebilirsiniz. Orada çok güzel sanat odalarımız var, galerilerimiz var, sohbet odalarımız var. Oraya gelip çizimlerinizi gönderebilirsiniz. Böylece sadece ben değil, birbiriniz arasında da iletişim kurabilirsiniz. Arkadaş olabilirsiniz. Nasıl aynı dertlerden, benzer dertlerden muzdarip olduğunuzu görebilirsiniz. Sanatsal olarak veya okuduğunuz bölümle ilgili, kullanmak istediğiniz tabletlerle ilgili orada bir görüş alışverişi yapabilirsiniz. Veya çizimlerinizi, eskizlerinizi, bitmiş renkli güzel resimlerinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü aslında sadece benim sizinle bu çalışmalarımı paylaşıyor olmam, bu videoları paylaşıyor olmam değil de bunlardan sonra, bu videoları izledikten sonra yaptıklarınız beni çok mutlu ediyor. Yeni hayaller kurmanız, yeni işler ortaya çıkarmak istemeniz, yeni çalışmalar yapıyor olmanız beni çok mutlu ediyor. O yüzden orada birbirinizi de görün istiyorum. Böylelikle çok tatlı bir sanat topluluğu olabiliriz. Ayrıca çizmenize de gerek yok. Sadece ben izlemek istiyorum. Çizmesem de sadece galerileri gezsem, neler yaptığınıza baksam ya da ileride böyle işler yapmak istiyorum. Orada bir fikir alışverişi yapabilir miyiz birlikte diyorsanız sizi de bekleriz. Linki hemen aşağıya bırakıyorum. Tıklayın gelin, hiç çekinmeyin. Yeni denemeler de yolculuğun bir parçası. Hatalar da, tökezlemeler de. Sonuca geldiğimizde aslında çok daha önemli olan bir şeye fark ediyoruz. Sürecin tam da içinde olduğumuz. Aslında daima öğreniyoruz. Bu noktada da hiçbir zaman mükemmel bir sonuçtan söz edemeyiz. Mesela bu videolarla ilgili başlarda sizinle dış ses olarak konuştuğum editler yapıyordum. Şimdi kameranın önündeyim. Bu biraz garip hissettirse de sizden aldığım kalpten dönüşler sayesinde sizinle daha iyi iletişim kurmak için daha iyi içerikler yapmaya çalışıyorum açıkçası. Yeni şeyler denemeye istekli olmak da çok önemli. Sırf bilmediğimiz ve ilk kez deneyeceğimiz için muhtemelen kötü sonuçlar elde edeceğimizi düşündüğümüz şeyler vardır mesela. Kim bilir hangi ilgi alanlarımızı bu şekilde keşfedememiş oluyoruz veya erkenden vazgeçiyoruz. Ben de bu düşünceyle yeni arayışlara giriyorum ve yeni konularda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Farklılıkları pek sevmiyoruz, değişime direnç gösteriyoruz. Yani doğal olarak buna eğilimimiz var. Demek ki mükemmel değiliz. O yüzden mükemmel sonuca ulaşmayı beklemek de sadece beklemekle kalmamıza sebep olabilir ya da çeşitli döngülere sıkışmış halde bulabiliriz sonunda kendimizi. O yeni şeyi deneme cesareti gösterebiliriz.
Evet, sonuç belki beklediğimiz gibi olmaz ama bu hiçbir zaman çöpe gitmez. Çaba çöpe gitmez. Deneyim olarak mutlaka geri dönecektir ve mutlaka ilerleme kaydetmemize fayda sağlayacaktır. Okuduğumuz bölüm, yaptığımız iş gerçekten sevdiğimiz ya da potansiyelimize uygun bir alanda mı? Bu soruyu sorduğumuz zaman kulağa insanı köşeye sıkıştıran bir soruymuş gibi gelebiliyor aslında. Hemen bunları değiştirme imkanımız da olmayabiliyor tabii ki. Ama bunu düşünmeden önce nasıl sevebileceğimizi sorgulamak da önemli galiba. Bununla birlikte de sevdiğimiz ve potansiyelimize uygun olan şeylerle işlerimizi, bölümlerimizi, gerçekten yaptığımız alanları nasıl birleştirebileceğimizi de düşünebiliriz belki de. Bütün bunların cevabı her birimiz için farklı olacaktır muhtemelen ama içimizden gelen ilgi alanlarımıza yönelmek, gerçekten potansiyelimiz olan konulara vakit ayırma cesareti göstermek, mükemmele ulaşma sarnısından çok daha iyi sonuçlar verecektir. Sürece sevgi katabildiğimizde tamamen özgün bir yolculuğa çıktığınızı keşfedersiniz ve artık efsanesiniz. Yaptığımız her şey daha anlamlı hale gelmeye başlar. Büyürken çeşitli rol modeller görüp öyle olmamız gerektiğini düşünebiliriz. Ya da belirli başarılara ulaşmak için herkes gibi olmamız gerektiğini, ama bir şey yapmanın tek bir yolu yoktur. Daima geliştirilebilir, dönüştürülebilir. Burada önemli olan şey sizi eşsiz kılan şeyler. Her neyse bunları kaybetmeden, bunları aksine geliştirerek size özgü olan şeylerle çalışmaya ve yola devam etmek. Çocukluğunuzdan beri sevdiğiniz şeyler mesela. Hepsi yolunuzu aydınlatan mumlar gibi. İlgi alanlarınız, merak ettiğiniz şeyler, etkilendiğiniz şeyler, özetle sizi siz yapan her şey. Peki biz ne yapıyoruz? Zaman içerisinde yaş aldıkça birileri ya da bir şeyler uğruna hepsini teker teker söndürmeye başlıyoruz. Peki asıl konu neyle ilgili? Bu mumların hepsini tekrar bulup, tekrar yakmak ve mükemmel bir şekilde güneşe kadar ulaşamasalar da ışığı büyütmeye devam etmek. Kendi rengimizi bulma yolunda bolca yeni adımlar diliyorum hepimiz için. Sona doğru yaklaşırken videoyu beğendiysen kanala destek için abone olmayı unutma lütfen. Ve tabii ki bugün burada olduğun için çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal.